Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda paylaşmıştım modelini bu çantamın. Şimdi devamını getirmek istiyorum. Askı detayını özellikle bu askının videosunu çekmek istedim. Şöyle önce çantamdan bahsedeyim yalnız. Bu görmüş olduğunuz kirpik modeli 16 tane model yaptım. Buradan böyle saydığımızda 16 tane. Tabii çapraz gidiyor bu model mecburen. Burada ikili trabzan yaptım ve burada da 6 tane sık iğne yaptım. En sonunda da kapamasını şöyle bir çerçeve geçtim. Şimdi bu askıdan bahsetmek istiyorum. Askı çok güzel bir askı ve çok sağlam bir askı. Birazdan size böyle kısa bir videosunu çekeceğim bu askının. Kuş gözü kullandım ben. Çok da yakıştı çantama açıkçası. O yüzden 90 santim ördüm ben askımı. Şimdi size modelini göstereceğim. Model için açık renk bir rafya kullandım. 2 kat olacak bu ipimiz. Hani tok bir askı olsun diye 2 kat kullanmakta fayda var. Tek kat olduğu zaman çok ince oluyor. Birazcık şöyle bir uzun bir pay bırakıyorum burada. Burası da dikme payı. İlla kuş gözü yapmanıza gerek yok. Direkt çantalarınızı dikebilirsiniz de. Hemen şöyle başlıyorum. Bir tane kilit zinciri yapacağım buraya. Şöyle sıkıyorum. Biraz böyle elimizi rahat bırakıyoruz. 4 milim tığ kullandım ben. Onu da söyleyeyim. 2 tane zincir çekiyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Başına doluyorum. İlk zincirim, kilit zincirim değil, ondan sonraki zincirimin içinden batıyorum. Bu şekilde doladım, çıkardım. Burada 3 tane ipim var. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çıkardım. Şimdi şu görmüş olduğunuz kısma batacağız. Buraya alttan batanlar da var tabii ama ben üstten batacağım. Örmesi daha kolay ve daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Hiç başına dolamıyoruz. Direkt buradan şu şekilde çekiyoruz ve çıkardık. Kilitliyoruz. Sonra bakın bu böyle çok hafif çeviriyoruz. Şuradaki bacağa gireceğiz biz. Şöyle battım. Hiç başına dolamıyorum. Doladım ve çıkardım. Ve kilitledim. Tekrar çeviriyorum. Battım. Doladım. Birazcık şöyle esnetiyorum ki zor ilerlemesin. Şöyle çıkardım. Zaten ortaya çıkmaya başladı. Şöyle doladım. Çektim. Ve kilitledim. Bu askıyı bu şekilde döne 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 ilerleteceğiz. Şöyle tekrar çevirdim. Esnettim. Kilitledim. Tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Askınızın uzunluğu çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Şöyle. O yüzden ben 90 santim ördüm ama normalde 65 santim bir kol çantası için yeterli.
Ben kuş gözü kullandığım için o kadar uzun örmek durumunda kaldım. Şöyle. Şöyle. Evet. Bakın, ilerlemeye başladı. Tekrardan. İpiniz ince ise 3 kat da yapabilirsiniz. 4 kat da yapabilirsiniz. Benim şu an örmüş olduğum rafyam oldukça kalın ve biraz sert de bir rafya. O yüzden 2 katı ben yeterli buldum. Şöyle. Evet. Çok da hızlı ilerliyor arkadaşlar. Benim YouTube kanalım çok yeni. O yüzden bunlar ilk videolarım. Heyecanımı maruz görün lütfen. Şu şekilde. Bu modelde aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Dönüş yapıyorum. Şöyle. Açık renk kullandım çünkü çantamın rengi koyu kahve. Hatta bayağı koyu kahve. O yüzden belli olmaz diye açık renk tercih ettim. Evet. Şu şekilde. Eğer bu videomdan memnun kalırsanız, beğenirseniz lütfen bir kalp bırakın yorumlara. Abone de olursanız çok mutlu olurum. Şu şekilde. Burada bir sıkıntı var. Hemen şöyle bir çıkaralım. Evet. Tek katını almışım ipin. O yüzden böyle yapıyorum. Gerçekten böyle taş gibi. Çok hafif bir esneme payı var kullandıkça. Çok normal ama yani örgü askıların hepsinde bu risk vardır. Ama merak etmeyin. Bu askıyı kullandığım bir çantam vardı, onu ben kendim kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım açıkçası. Şöyle. Döne döne örüyoruz. Dediğim gibi istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Evet. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Çok güzel ve çok kolay bir askı modeli. Bu tarz çantalara da çok yakışıyor. İster telefon çantalarını uygulayın, ister postacı çantalarını veya kol çantalarını veya küçük minik çantaları da yapabilirsiniz. Bakın şöyle yan yana getireyim ikisini. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet, yapmak isteyenlere kolay gelsin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.